Demin canlı yayın sırasında telefon gelince dışarıdan kapatmayı unutmuşum canlı yayına başlarken. Telefon gelince yayın kesildi, ses kesildi ve yayını kapatmak zorunda kaldım. Şimdi tekrar açtım arkadaşlar. Canlı yayına bekliyorum hepinizi. YouTube'un tekrar sizlere bildirim göndermesini bekliyorum. Evet, sevgili rahmetli, Allah rahmet eylesin, Güllü'nün vefatıyla ilgili sırrın çözülmüş olması, Türk adaletine olan güveni tekrar insanların güven duymasını, e, çünkü insanlar diyorlardı ki artık yani 2 ayı geçti, 3 ay oldu, her şey ortada. Bu kadın zaten defalarca annemi öldürmek istiyorum demiş. Defalarca annemi öldürmeyi düşünüyorum demiş. Bir arabayla mı frenlerini patlatarak öldürsek, ondan sonra bir katil mi tutsak diye etrafındaki insanlara, tanıdıklarına yardım istemiş, destek istemiş. Defalarca konuşmuş bu konuda. Çınarcık'ta insanların kulaktan kulağa herkese yayılmış bu Güllü kızının arasının çok bozuk olduğu ve kızının annesini öldürmek istediğini söylediği herkesin malumu, ancak bu cinayetin işlendiğini ispat etmek için delil lazım. O yüzden çok zordu. Delil olmadan bunu ortaya çıkarmak, itiraf gelmediği için çok zordu. Ancak sonuçta bu ispatlandı. Bilimsel destekle ispatlandı arkadaşlar. TÜBİTAK'ın dün ve bugün de bilirkişi heyetinin, fizik mühendisleri bilirkişi heyetinin raporuyla ispatlandı. Bakın şimdi Ankara'dan gelen fizik mühendisleri, kriminal uzmanlar, yani suç konusunda uzman olan kişiler, işlenen suçlar konusunda ehil olan, bilime dayanarak e, rapor hazırlayan uzmanlar ve üç boyutlu modelleme ekiplerinden oluşan bilirkişi heyetinin raporunda Güllü'nün ölümünün normal bir düşmeyle açıklanamayacağı, itme veya fiziksel baskı ile düşürülme ihtimalinin kuvvetli olduğu vurgulandı. Yani burada kayma filan, ayağa kaydı, düştü filan. Ondan sonra sendeledi, düştü, başı döndü, düştü. Bunlar hepsi devre dışı arkadaşlar. Kendini attı, intihar etti filan. Bunlar hepsi devre dışı. Bu ihtimallerin hepsi devre dışı bırakıldı arkadaşlar. Bu bilimsel raporda Güllü'nün düştüğü yön, beden açısı, ivme ve temas noktaları ve darbe şiddetinin sıradan bir kayma ya da tökezleme ile uyuşmadığı, fiziksel parametrelerin dışarıdan uygulanan bir güçle daha uyumlu olduğu vurgulandı. 3D modelleme ve çoklu simülasyon teknikleriyle yapılan incelemelerde harici müdahale izi bilimsel olarak desteklendi arkadaşlar. 3D modelleme ve çoklu simülasyon teknikleriyle yapılan incelemelerde soruşturma kapsamında kasten öldürme suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı. Arif Ulu'nun çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı öğrenildi. Gülter ve Ulu ile İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde olduklarını belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan başka bir kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5 oldu. Bu bir planlı cinayet arkadaşlar. Bu bir planlı cinayet. Tasarlamış kız bunu. Yıllardır kafasında kurmuş. Annemi öldüreyim, nasıl öldüreyim? Frenlerini mi patlatayım? Uçurumdan aşağı mı düşsün arabasıyla? Ya da bir kiralık katil tabancayla sıksın mı anneme? Bunun için çeşitli kişilere teklifte bulunduğunda yapılan itiraflardan, o kişilerin yapılan tanık olarak yaptıkları itiraflardan biliyoruz arkadaşlar. E, Kasten öldürme söz konusu, planlı bir cinayet söz konusu ve bu bilimsel raporlarda bunun ortaya çıkarılmasının zeminini oluşturdu arkadaşlar. Zaten TÜBİTAK'ın odadaki güvenlik kamerasının kaydındaki sesleri inceleyerek, kendi özel teknikleriyle
inceleyerek yaptığı analizde Güllü'nün kızının seni atacağım şimdi diyerek annesini çok şiddetli bir şekilde iteledi. Güllü'nün bunu tepki göstermeye çalıştığı ancak ayakta duramadı, tepki gösteremedi. Direndiği ama tepki gösteremedi ve bu şiddetli ivmeyle, şiddetli baskıyla, itmeyle Güllü'nün pencereden aşağıya uçtuğu. O sırada diğer odada bulunan sultanın da bu itmeye katılıp katılmadığı bilinmiyor arkadaşlar. O da mutlaka ama mutlaka sultanla ilgili yapılan çapraz sorgulamalarda ortaya çıkarılacaktır. Eğer sultan bu itmeye katıldıysa, e, Tuğya'nın itmesine o da destek olduysa, Güllü'yü o da ittiyse mutlaka çünkü sultan Tuğyan gibi değil, o daha kolay çözülecektir, itirafta bulunacaktır. Bunu ben söylemiyorum. Bunu tecrübeli dedektifler söylüyor, tecrübeli polisler söylüyor arkadaşlar. Seni atacağım şimdi dedikten sonra, ittikten sonra da aşağı düşerken de hadi görüşürüz, bay bay diye arkasından konuştuğu ve bunun da ses analizlerinde ortaya çıkartıldığı dün konuşmuştuk bunu arkadaşlar ve Tuğyan'la Sultan da kaçma planı içindeyken yakalanmışlar ve gözaltına alınmışlardı. Emniyet müdürlüğüne getirilmişlerdi arkadaşlar. Şimdi Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin bu bilirkişi fizik mühendislerinden oluşan bu bilirkişi heyeti ve kriminal uzman da var içlerinde ve 3D grafikleme uzmanları da var. Bu bilirkişi heyeti arkadaşlar 24 Ocak 2023'te yine Yalova'da Altınova Ballıkaya mevkiinde bir genç karı kocanın 33 yaşındaki bir genç karı kocanın e, olayına da çözüm getirmişlerdi. Erdal Sözer adamın ismi, kocanın ismi, kadının ismi Semiha Sözer. Bunlar sık sık tartışan, kavga eden bir çift, karı koca çift ve olay günü de dışarıya karısını gezmeye götürüyor. Kırlarda, yine bu Yalova'da kırlarda geziyorlar arkadaşlar ve bir uçurumun kenarına geliyorlar. Sohbet ederken orada kadın uçurumdan aşağı düşüyor. Kocasının ifadesine göre dengesini kaybetti. Ben de onu tutamadım, yardımcı olamadım. Karım kaydı gitti. Uçurumdan aşağı düştük. Çok üzgünüm, çok üzgünüm, çok üzgünüm diye ifadesinde savcıya verdiği, yine bu Sayın Başsavcı hanımefendiye verdiği ifadesinde aynı bu şekilde üzüntüsünü söylemiş ve ağlamıştı kocası Erdal Sözer. Ancak şüpheli bir durum olduğunu sezinlemişti savcılar ve bu Sayın Başsavcı hanımefendi Ankara'dan bu bilirkişi heyetinden destek istedi. Bilirkişi heyetine, bu fizik mühendislerine dedi ki lütfen gelin olay yerinde inceleme yapın. Düştüğü yerde inceleme yapın ve hazırlayacağınız raporu bana anlatın diye. Bu fizik mühendisleri yine bu aynı kişiler. Tamamen aynı kişiler arkadaşlar. Kriminal uzman da aynı kişi, modelleme yapan kişi de aynı. 2 sene evvel 2023 yılında bu cinayeti çözen insanlar geldiler, olay yerinde inceleme yaptılar. Düştüğü yerde maktulün inceleme yaptılar. Yukarıda kayıp düştüğü yerde sözüm ona inceleme yaptılar ve hazırladıkları raporda dediler ki bu kadın buradan ayağa kayıp düşmüş olamaz. Bu kadın buradan itilme suretiyle düşmüş. İtilme suretiyle düşmüş, ölmüş, hayatını kaybetmiş dediler. Aynı fizik mühendisleri. İşte o cinayeti çözen bilirkişi heyetini bu sayın savcı Güllü'nün ölümüyle ilgili olarak da yine göreve çağırdı ve Ankara'dan geldiler o insanlar Yalova Çınarca evde ölçüm yaptılar. İndiler aşağıda Güllü'nün düştüğü yerde ölçüm yaptılar. Olayın oluş şeklini kendileri sonra gidip Ankara'da kendi ofislerinde aralarında tartıştılar, ölçümleri değerlendirdiler, bilgisayar üzerinde incelemeler, analizler yaptılar, ölçümleri değerlendirip günlerce tartıştılar. Sonra modellemeler yaptılar, 3D modellemeler yaptılar
ve sonunda bilimsel olarak yaptıkları çalışmanın sonucunda, ki bu çalışma bir 40-45 gün sürdü arkadaşlar. Bu çalışmanın sonunda sundukları raporda Sayın Başsavcıya bu kesinlikle normal bir düşme değil, bir denge kaybı ya da ayağa kayarak ya da kendi isteğiyle düşme değil, bir itme sonucu, bir şiddet uygulanmış, bir ivme uygulanmış. Bunun neticesinde bir düşmedir ve bu kadın itilerek aşağı düşürülmüştür. Yani bir cinayete kurban gitmiş olduğu fizik mühendislerinin bu raporuyla da kesinleşti arkadaşlar. Kriminal uzmanlar, fizik mühendisleri ve 3 boyutlu modelleme ekiplerinden. Demin söylüyordum, telefon arıza yaptı, arama geldi ve devam edemedim. Kesildi o sırada yayın. Demin söylüyordum, medyada da Tuğya'nın suçsuz olduğunu söyleyen kişiler vardı. Bunların vardı, ekranda da vardı, yazan insanlar içinde de vardı, onu yönettiği iddia edilen kişiler de vardı. Bunların hangi düşünceyle bu olayın bir normal ölüm olduğunu söylediklerini, savunduklarını burada ben bilemem. Onu bilemem. Acaba bir para mı aldılar, bir menfaat mi sağladılar? E, Yoksa kendileri mi böyle düşündü de kendi değerlendirmeleri mi buydu? Bunu neden böyle olduğunu iddia ettiler. Bu eğer araştırılırsa, bir e, polis araştırması, bir hukuk araştırması yapılacaksa, yapılırsa, polis burada bir şüphe duyarsa, bir işbirliği sezinleyip de böyle bir araştırma yapmak isterse onların bileceği iştir, ama ben şunu şöyle söyleyebilirim. E, Medyada toplumu yönlendirecek konumda olan kişilerin her şeyden evvel liyakatlı olmaları gerekir arkadaşlar. Ne demek liyakatlı olmak? Yani o koltuklara oturacak birikime, bilgiye, eğitime sahip olmaları gerekir. İnsanlara karşı konuşma e, yapabilmek, toplumu yönlendirebilmek, söylemleriyle topluma mesaj verebilmek, bunlar çok güzel edinimler. Elbette çok keyifli edinimler. Sen ekrana çıkıyorsun, konuşuyorsun ve senin söylediklerinden toplum bir şeyler alıyor. Ama sen yalan söylüyorsun. Ama sen bilmeden konuşuyorsun. Ama sen bilgi sahibi değilsin. Ama sen e, cahilsin. Ama sen hatalısın. Ama sen polisi de yanlış yönlendiriyorsun bu söylediklerinle. Sayın savcıları da yanlış yönlendiriyorsun bu söylediklerinle. Yani senin gibilerin ekranda olmaması lazım. Senin gibilerin halkın karşısına çıkıp da böyle olur olmaz, bilir bilmez konuşamaması lazım. Sen geçmişte ne iş yapıyorsan git yine o işi yap. Senin orada olmaman lazım. Senin bu işi bırakman için, bu işten alınman için en somut örnek budur işte arkadaşlar. Yani medyada bazı yerlerde bulunan insanların yaptıkları yanlış yorumlar Tuğyan'a güç veriyordu. Tuğyan'a özgüven veriyordu. Ya benim masum olduğuma benden çok inanan insanlar var ekranlarda, basında, medyada. O zaman ben kendimi daha şiddetli savunmalıyım. Demek ki benim masum olduğuma insanlar inanabiliyorlar. O zaman benim suçlu olduğumu söyleyen insanlara davalar açayım. Ben benim suçlu olduğumu söyleyen insanları sürüm süründüreyim mahkemelerde. Tazminat davaları açayım. Ben öldürmedim annemi be. Ben öldürmedim. Sizler böyle yaparak aslında suç işliyorsunuz filan demeye başlamıştı kadın. Nereden alıyordu bu cesareti? İşte bu medyadaki bu bilmeden, bilgisizce konuşanlardan alıyordu. Doğru ya da yanlış insanları, toplumu yanlış yönlendiren, doğru ya da yanlış ne bildiğini irdelemeden, kendisinde olmadan, kendisini bile tanımayan insanlar bunlar. Ekranlardan böyle saçma sapan konuşan insanlar. Yani çünkü ben bu insanların bir menfaat karşılığında böyle saçmalayabileceklerini filan, ya bunun yarını da var ya. Nasıl çıkacaksın insanların karşısına tekrar?
Ha, nasıl çıkacaksın? Türkiye'yi en çok ilgilendiren konu buydu son 3 aydır. Sen bu kadar önemli, halkın ilgilendiği bir konuda böyle yalan yanlış saçmalarsan, toplumu yanlış yönlendirirsen bir daha oraya nasıl çıkıp oturacaksın? Bir daha hangi konuda senin söylediğin dinlenecek? Dolayısıyla böyle insanların da bu ekranlarda olmaması lazım. Medyanın içinde böyle insanların olmaması lazım değerli dostlar. Peki, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen, beğen yapın. Sizlerin beğeni ve abone olması bizler için önemli arkadaşlar. Eğer bakın, sabahın bu saatinde beni magazin gazetecisi olarak tanıyorsunuz ve bir magazin gazetecisinin yayınını 200 kişinin aynı anda, 300 kişinin aynı anda izlemesi de, böyle bir ciddi, hayata dair, gündeme dair bir konuda yine de normal bir şeydir, güzel bir şeydir diyorum. Madem ilgi gösteriyorsunuz çok teşekkür ederim teveccühünüze. O zaman beğenilerinizle de abone olarak da bundan sonraki yayınlarımı da izleyerek de bana destek olabilirsiniz dostlar. Sizlerin desteğiyle, sizlerin bilmesiyle, bilgisiyle gerçek gazetecilerin bu ekranlarda olması lazım. Gerçek gazetecilerin sizlere sizlerin desteğiyle halkı aydınlatması lazım. Bakın, dün bir kanalın genel yayın müdürünün, bir haber kanalının genel yayın müdürünün ne hale geldiğini duyduk. Ne hale geldiğini hepimiz gördük. Yani kadınlara uyuşturucu ve yer göstererek o kadınları kullanan, o kadınları grup içinde cinsel temasa yönlendiren, zorlayan, onlara menfaat sağlayan, kendisine de maddi manevi menfaat sağlayan genel yayın müdürü olduğunu gördük. Medyada kimlerin hangi noktalarda olduğunu gördük. Gerçekten liyakatli kişi olmak, bir haberci, iyi bir haberci olmak demek değildir arkadaşlar. Yanlış biliniyor. Yanlış biliniyor. Gerçekten iyi bir gazeteci olmak, gerçekten mevki sahibi bir gazeteci olabilmek, bir yerlere gelip o makamlarda oturabilmek, iyi haberci olmak yeterli değil. İşte en örneği, en güzel örneği, en son örneği, en çarpıcı örneği Habertürk Genel Yayın Müdürü, eski Habertürk Genel Yayın Müdürü'nün başına gelen bu olaydır arkadaşlar. Bu adam iyi haberciydi. Ekranda iyi anlatıyordu, iyi konuşuyordu. Müslüman, dindar, aileden gelen bir din eğitimi olduğu söyleniyordu. Ne oldu peki? Hangi Müslüman, hangi dindar, hangi dindarlığa, hangi Müslümanlığa sığar yaptı? He? Sayın başsavcılar, sayın savcılar, sayın polis teşkilatı bu araştırmayı titizlikle aylardır sürdürerek ortaya çıkardı dünkü delilleri. Henüz daha mahkeme aşaması değil ama iddialar çok korkunç. İddialar çok korkunç arkadaşlar. Bu iddialar mahkemede de ispatlanırsa, mahkeme de buna karar verirse ne olacak? He? O zaman dediğime geleceksiniz. O zaman şu ortaya çıkacak. İyi haberci olmak, iyi konuşmak, haberi iyi koklamak, ekranda iyi sunmak bir mevkilere gelmek için yeterli değil. Onlara bu imkanı tanıyanlar, onlara bu mevkileri getirenler o zaman bazı filtreleri eksik uyguluyorlar, yanlış uyguluyorlar, yeterli araştırma yapmıyorlar. Zaten onu o mevkiye getiren yöneticisi de şu anda hapiste, cezaevinde ve onun da benzer suçlara karıştığı iddia ediliyor. Onun gerçi hapse girme sebebi kara para trafiğiydi. Peki dostlar, sizleri çok seviyorum. Sizler de var olun, sağ olun. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Gelişmeler olursa bugün gün içinde yine canlı yayın açabilirim. Ya da akşam saat 19'da bu akşam sevgili İpek Canbulat'la astrolojinin prensesi ile gündemi değerlendireceğimiz canlı yayına bekliyorum sizleri. Var olun. Çok teşekkür ediyorum tekrar.